Son zamanlarda birçok influencer'ın da bizden de artık yaşamaya başladığı bir yer oldu Bali. Peki niye buraya geliyoruz? 1 litre zeytinyağı 22 dolar. O kadar minimal yaşıyorlar işte. Ben yıllık kiraladım. Su faturası ödemiyorum. İnternet ödemiyorum. Hepsi dahil mi buna? So, do you have a religion book that you read? Peki niye buraya geliyoruz? Yani neden bu kadar insan sizce Bali'yi tercih ediyor? Here. More than five. How many family members can be here? Maximum like 11, right? Burada 1 dolardan başlıyor. En yüksek fiyatlı gecelik 21.500 dolar. Şu an bulabileceğiniz en yaşanmış deneyimleri buradayız. aslında anlatıyoruz. So what is the main energy of Hinduism that Balinese people are smiling always? Bu kadar lüks bir yerde yani 2 dolara kahve içiyorsun. Tavuklar 2 dolar, 2,5 dolar kilosu. Bakalım burada kimler var? Bali'nin kahramanları Çağatay Özdemir. I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long, how long, how long did you wait for me? Herkese Bali'den merhabalar dostlar. Ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda Bali'nin Ubud bölgesinden sesleniyorum. Böyle sakin, sessiz bir köyden. Burası çok büyük bir aslında ada. 5 milyon insanın yaşadığı ülkenin en turistik yeri. Tayland'dan sonra bence artık Türklerin pek tercih etmeye başladığı, revaçta olan bir destinasyon oldu Bali. Özellikle influencerların patlattığı bir destinasyon burası. Pek tabii ki yıllar önce Eat, Pray, Love filmiyle Julia Roberts'ın çok popülerleşmeye başlamış ama akabinde 2015-16'lardan sonra Instagram'ın da hayatımıza girmesiyle beraber insanların bir şekilde sosyal medyayı kullanarak patlattıkları en önemli dünyadaki destinasyonlardan bir tanesi. Son zamanlarda birçok influencer'ın da bizden de artık Türk kardeşlerimizin yaşamaya başladığı bir yer oldu Bali. Peki niye buraya geliyoruz? Yani neden bu kadar insan sizce Bali'yi tercih ediyor? İşte size bugünkü bölümde satır satır canlı bir örneğiyle aktarmak istiyorum. Hazırsanız size Bali'de yaşamak için en güzel nedenleri direkt yerinde bir arkadaşımızın evine konuk olarak aktaracağım. Sonuna kadar izleyin. Çok güzel bilgiler verecek. Benim de yıllar önce yaşarım dediğim bir yerdi burası. Ama Fethiye'ye taşındıktan sonra fikirlerim değişmeye başladı. Özellikle iş kuracaksanız, yaşamak istiyorsanız, kafa dağıtmak istiyorsanız, biraz daha bütçe dostu bir yer arıyorsanız, biraz daha farklı bir yer arıyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi bakalım, size iyi seyirler. Biz de güzel bir sohbet edelim. Böyle yatay mimarilerin olduğu köylerin içerisinde çok güzel villalar, çok güzel evler kurmuşlar ve burası aslında bir bambu ile tik ağacı işlemesinin en iyi örneklerini görebileceğiniz yer. Dünyada da zaten bunun da. Burada mesela bir ağacı işliyorlar. Hi. Is it mount teak? What kind of tree is it? Oğlum çok güzel ağaçlar var, baksanıza. Bunları buradaki dükkanlarda hep işleyip el iş olarak satıyorlar. Bay bay. Ben buraya 11 sene önce gelmiştim. 11. O zamanlar daha işte 20-22 yaşındayken ne cesaret gelmişim. O zaman böyle turizm yoktu burada ve çok şey değişmiş. Özellikle lüks anlamında. Bakmayın, şu an ben oldukça sıradan bir yeri gösteriyorum size. Ama ne oteller, ne villalar, ne mahalleler kurmuşlar. Lakin insanların yaşadıkları ortam böyle. Hep tek katlı ve herkesin bakın evinde bir tapınağı var. Bu bir ev arkadaşlar. Sanırsın tapınak değil mi? Değil ama işte. Hinduizmin temellerinden bir tanesi de buradaki Bali Hinduizminin, insanlar evlerinde tapınaklarla yaşarlar. Ve 11. aile üyesi mi, aile mi tam hatırlamıyorum, olana kadar aynı yerde tapınakları kurabiliyorlar evin bahçesinde. 12. kişi olduğunda evden çıkmak zorunda. Öyle bir kuralı var mesela. En çok dikkatimi çeken benim bu oldu bu seyahatimde. Hindistan'ı da çok kez bildiğim için bunu kıyaslanma şansım oluyor. En azından dini anlamdan bakınca. Böyle birazcık daha sakin yerlere geldiğinizde de insanların daha samimi ve sıcakkanlı olduğunu görüyorsunuz.
Abi şunlara baksanıza, hepsi el işi bak. Gerçekten hani böyle bu şeyleri seviyorsanız, el işlerini falan, harika ürünler var. Ve bugün Hayta'nın evine gidiyoruz. Hayta yollarda bizim İbrahim kardeşimiz. Dünyayı gezdi, o da bizim gibi. Sonra dedi ki ben abi artık yoruldum. Sakin bir yerde durayım, bir merkezim olsun. Orada yaşayayım demiş. İdi. Geçen sene de hep konuşuyorduk. Ben de buraya taşınacaktım. Ve gelmiş burada yaşamaya başlamış. Şimdi onun evine gireceğiz. Böyle 2 tane yan yana villa var. Şu ilerideki Hayta'nınki. Yan tarafta bakın yine insanların yaşadıkları tek katlı evleri görebiliyorsunuz. Ve bu insanların aslında ekonomik güçleri çok düşük arkadaşlar. Yani 200 dolara falan aylık anca yaşayabiliyorlar ne yazık ki. Hayta! Ne yapıyorsunuz? Evde kimse yok. Ay. Ağır misafirlerimiz var. Bunlar gelmiş bunlar. Merhaba kardeşim. Merhaba, hoş geldin kral. Hayta yollarda prodüksiyon sunar. Biz kaç sene oldu tanışalı? 4 sene mi oldu? 4 tane oldu. O zamandan beri irtibat halindeydik. Kısmette bugün Bali'ye gelip seninle bu videoyu yapmak da varmış. Evine konuk olmak varmış. Şeref verdin. Dostum çok güzel evin ya. Eyvallah. Allah. Yetiyor bize abi. Öyle ufak naçizane 50 metre bir yer. Kolay mı kiralaması burada? Çok kolay. Ne kadar ödersin mesela kiralarken burada evlere? Ya bu ne bir istediğin artı bağlı. bir yer mesela. Bir Değil mi? artı bir burası özel havuzlu villa diye geçiyor. Havuz işin içine girdim, 300 dolar, 400 dolar üzerine para ekleniyor. Ya bu gibi evlerin kirası aylık 1000 dolar, 1100 dolar aylık kiralamalar. Tabii yıllık kiralasan bir tık daha uyguna kiralayabilirsin. Normal havuzsuz evler ise bu tarz, yani Balinese House denilen 600 dolar civarında, 500-600 havuzsuz. Yani 1000 dolara ne yapıyor 1000 dolar şu an? 33. Gerçi bu videoyu yaptığımızda kaç para olacak kim bilir. Evet. Ama senin de belki haberin var mı bilmiyorum. İstanbul'da bir arkadaş söyledi. Beşiktaş'ta evler 50 bin liraymış. Ciddi misin? 50 bin lira uygunmuş hatta. 1500 dolar. 1500 dolara 3 odalı villada oturabilirsin burada. Fıstık gibi değil mi? 23 milyon rupi yapıyor. Peki burada şey nasıl? Böyle geldiğinde yaşama koşulları hani vize alma falan nasıl? Yani Şimdi- kaç ay kalabilirim? Turist vizesiyle 1 ay giriş sağlayabilirsin. Girdikten sonra bir kere uzatabilirsin. Maksimum 2 ay. 2 ay sonra geri çık yapman gerekir. Şimdi buraya turist olarak geldiysen 30 günlük kapı vizesi alıyorsun. Bir kere uzatma hakkın var. 2 ay kalabilirsin en fazla. 2 ay sonra geri çık yapman gerekir. Ama burada KİTAS dediğimiz uzun dönemli oturum vizeleri var. Aha. Bunun için ya bir şirket kurman gerekiyor ya da burada bir işverenin yanında çalışman gerekiyor. Ya da Hayta yollarda mı bulacağız? Evet, ya da bize başvuracak abi. 2 yıllık oturum çıkartıyoruz. Peki kolay mı süreçler? Yani çok uğraştırıyorlar mı? Yok, hiçbir şekilde uğraşmıyor. Pasaport görseli, ikametgah adresi, telefon numarası, mail adresi, bize bunlar yetiyor. 2 ayda şirketi kurulmuş ve oturumu çıkmış oluyor. 2 yıllık çıkıyor ilk etapta. 2 yıl bittiğinde 1 yıl uzatıyor. 3. yıl dolduğunda ise KİTAS kaldırılıyor. KİTAV'a geçiş yapıyor. Vatandaşlık gibi mi? Vatandaşlık gibi diyebiliriz. Ya da 5 tamamen yıllık kalıyor. alıyor 3. yıldan sonra. Sonra 8. yılında vatandaşlığa başvurabiliyor. Eğer İndonezceyi çok iyi biliyorsa, anayasal hakları çok iyi biliyorsa buranın sistemini, sınavlara tabi tutuluyor. 8. yılın sonunda vatandaş oluyor ama Türk vatandaşlığından çıkması gerekiyor. Aa, çifte vatandaşlık Asla, yok mu? asla izin vermez. Peki şey diyeceğim, burada mesela şey rahat mı? Yani yaşam anlamında şu ana kadar böyle geldiğinde seni en çok mutlu eden şey ne? Ama burası çok huzurlu. Sen de benim 2 katı ülke gördün. 102-103 ülke oldu galiba. Oldu. Benim de 47 ülke oldu, 5 kıta. Burası benim gördüğüm ülkeler arasında en yaşanılabilir bir ada. Ha, eksikleri yok mu? Herkes yazıyor, sürekli övüyorsunuz. Mutlaka eksikleri var. Ya mesela en çok konuşulan şey trafik ama onun da sebebi belli yani. Buradaki tapınakları yıkamıyorlar sonuçta. Ondan dolayı yol yapamıyorlar. Evet, o çok önemli dini anlayışları. Zaten Balililerin güler yüzlü ve iyi insan tabirinin kullanılmasının en büyük sebebi onları bağlayan dinleri. Evet. Bali'deki nüfusun %90'ı Hindu. Endonezya dünyanın en büyük Müslüman ülkelerinden bir tanesi ama Bali Hindu. 5 milyon nüfusu var buranın. Yaklaşık şu an benim gibi yaşayan burada 60 binin üzerinde insan var. Yapma ya. Evet. Dijital nomad olarak. Nomad ve göçebe dediğimiz. 10 bine yakın Rus yaşıyor burada. Hemen benim evimin arkası Rus mahallesi. Ben zaten bunu anlamadım. O kadar çok Ruslu, Ukraynalı vatandaşlar var ki. Mesela biz çok azız halen. Evet. Fark ettin mi yani? O hani savaş var ve buna rağmen insanlar bir şekilde buralara kadar gelip yaşamışlar ya da tatile geliyorlar. Bence biz hala dünyayı gezme anlamında yeterli şeye sahip değiliz ya. Hem o var, Korkuyoruz. hem de bizde şu korku var abi. Gittiğimiz her yerde kendi kültürümüz olsun istiyoruz. Bence bu çok yanlış bir şey. Şimdi adam geliyor mesela Bali'ye tatile, kalıyor 10 gün. Bali çok güzel diyor, harika diyor ama diyor işte trafiği kötü. Zaten burayı trafiği iyi hale getirirlerse Bali Bali kaybolacak. olmaz. Otoban mı yapalım yani? Tabii.
Ağaçları kesecekler, yolları genişletecekler, birçok eski yerler yıkılacak, tapınaklar yıkılacak. Bali bunlarla güzel. Evet. Sadece bu anlayışı yıkmak lazım bence. Ben öyle düşünüyorum. Ben de zaten hep şey kafasındayım. Ya mesela bir yere gittiğinde orayı adapte olamıyorsan zaten keyif alamazsın. Yani Evet. burada hayıflanmanın, üzülmenin bir şeyi olmuyor. Yani çözüm değil. Böyle yerlere geldiğinizde önceliğiniz bu olsun. Oraya uyum sağlamaya çalışın. Bak bu adam gelmiş ve yaşıyor mesela artık. Söylenebilirsin de. Tabii. Buranın sağlık sistemi çok kötü mesela bildiğim Evet. kadarıyla. Şu an iyileşmeye başladı. Amerikalılar, Kanadalılar 4 tane hastane açtılar. Öyle mi? Tabii Ubud'da falan çok güzel hastaneler var. Seminyak'ta. Ve çok pahalıymış Pahalı. bildiğim kadarıyla. Sağlık pahalıdır. Sigortan yoksa bir yabancı için pahalıdır. O yüzden yurt dışına çıkarken kesinlikle seyahat sağlık sigortası yaptırın. Mesela ben kaza yaptım. Hepsinin parasını alacağım döndüğümde. Evet. Aklınızda bulunsun yani, hayat kurtarır. Ama burada benim en çok hissettiğim şey şu ana kadar kesinlikle insanların o enerjisi, güler yüzü. Evet. Hep gülüyorlar ya. Abi çok sakinler ya. Bir de şu an Ubud, Bali'nin en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Ben Ubud'da yaşıyorum. Normalde eğlence hayatını, gece hayatını falan seven bir insanım. Ama oralara gittim, o Bali vibe'ını alamadım. Değil mi? Bali vibe'ını almak istiyorsan Ubud'da yaşaman lazım. Burası dünyanın en yüksek enerji noktalarından bir tanesi. Öyleymiş. Tabii Nepal'den sonra, Hindistan'dan, Tibet'ten sonra. Healing, iyileşme için geliyorlar böyle. Evet. Mental olarak daha Yoga çok. Barn var, dünyanın en büyük yoga okulu. Evet. Günde 2500'e yakın öğrenciye katılıp orada yoga yapıyorlar. Sabah 6.30'da başlar ilk seans, akşam 8.30'a kadar. İnziva paketleri, sessizlik paketleri, iyileşme paketleri. Ne ararsın? İnziva paketleri var abi. Türkiye'den gelen mesela ekipler de oluyor, bazen denk geliyorum ben. 10 kadın misafir geliyor. Havalimanına indikleri an telefonlarına, bilgisayarlarına, elektroniklere el konuluyor. Alkol yasak, uyuşturucu yasak, et yemek yasak. Sadece vegan besleniyorlar. 10 gün boyunca burada karanlık odalarda sessizlik seremonileri, şifa ayinleri kendilerini buluyorlar. Burası öyle bir yer. Ya, işte o yüzden birazcık daha ne aradığınıza göre değişir. Aynen. Ama her şey de var aynı zamanda. Var. Yani gece hayatı istiyorsan Django, beachler, surf yapacak yerler istiyorsan her yer Uluwatu. aslında Uluwatu. İşte huzur istiyorsan burası. Biraz doğayı görüyorum diyorsan volkanik dağın olduğu yerlerde Aynen. çok güzel köyler Kintamani var. tarafları falan. Adalar diyorsan Gili adaları var. Eğlence adası, Nusa Penida. Yeme içme kültürü bize uymayabilir ama ben burada istediğim her şeyi bulabiliyorum. Ben burada hiç aç kalmadım. Tabii. Müthiş restoranlar var, müthiş kafeler var, müthiş kahvaltı salonları Evet. var. Aynı zamanda ben burada sabit yaşadığım için ister istemez her şeyi evde yiyorum. Market var mesela, import market, Pepito. Aldığınız her şeyi buluyorum. Türk ürünleri, Yunan ürünleri, Değil mi? İtalyan ürünleri, zeytinin, peynirin, zeytinyağı. Ben zaten bu videodan sonra o markete bağlayacağım. Evet. Yani sen şimdi bunu bizzat böyle kiradır, iş kurmadır anlattın. Bir de market fiyatlarını gösterip eğer gelirseniz tahminini harcayacağınızı 3 aşağı 5 yukarı bir yere not alabilirsiniz. Ama Evet. bence 2000 dolara mesela burada çok rahat bir şekilde, Kaliteli bir şekilde yaşar. değil mi? Evet. Kaliteli yaşar. Kaliteli bir sabah yapar. Aynen. Ve aynı zamanda burada şey çok güzel. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Çok bol, zengin. Restoranlar zaten geçtim ama market, her yerde market var. Eczane var. 24 saat açık marketler. O yüzden şu ana kadar Haytar'ın da söylediği gibi hem rahatlık, kafa anlamında rahatlık, hem de paranız varsa birçok şeyi bulabilme anlamında 10 numara rahat bir yer. Pardon. Aa. Gömleğiniz ve tişörtünüz çok güzelmiş. Nereden aldınız? Arkadaşlar tişörtümü göstereyim. İlk defa bir tişört, farklı bir tişört giyiyorum. Sarı tişörtü bıraktım. Abi sarıdan kurtardık bu adamı. Allah rızası için bir daha giyme. Arkadaşlar beni bilen biliyor abi. Beni o tişört de sevdiler ya. Bakalım Senin bu nasıl de sevecek mavi abi. vardı Benim bir tane. mavi duruyor içeride. Duruyor. Atın ikisinde. Ben alamıyorum kıyafet, alamıyorum. Yani Abi ben psikolojim göndereceğim bozuldu. size. Sınırsız mal yollayacağım. Sezer'in ürünü arkadaşlar. Sezar. Markası. .com. Söz. Sezar nokta. Tabii. Reklamını da yapalım. O zaman size Kardeşimize. özel bir şey de verelim ya. %10 ver. Tamam. Size özel 10 koduyla Okey. Tamam. %10 indirim verelim arkadaşlar. Bizden gelen herkese açıklamaya da linkini bırakırım. Yabancıya gitmeyin ya, en azından bizim gibi gezen insanlara desteklemiş olursunuz. Yerli milli mal. Yerli. Bizim esnafımız kazansın. Sezer Türkiye kardeşimiz daha çok kazansın ki daha çok gelsin. Az önce bir kelime söyledin kardeşim. Burada aradığın her şeyi bulabiliyorsun diye. Ne arıyorsun mesela burada? Huzur. Buldun mu? Arıyoruz ama tam ucundayım ya, burası bana iyi geldi. Mesela İyi geldi, evet. Tayland'daki o gece hayatı, kokular, mesela o kaos, o fuhuş. Çünkü mesela yürüyorsun yolda, biri seni çekiyor yani. Gel içeri. Hani burada öyle bir şey olmadığı için Peki gerçekten içeri çeken oldu mu? Olmaz Çok mı? güçlü değiller mi? çok güçlüler, yani dikkat etmek lazım. Burada mesela daha şeyi anlayabiliyorsun, hani tabiat odaklı bir tatil yapabiliyorsun. O Tayland'da daha çok tam deniz de var eyvallah ama gece hayatı ve o ortam biraz insanı yoruyor ya. Kaliteli biraz. Burası kesin. Ve buraya bir yer gelirseniz ya. Evet. kesinlikle ben Uluwatu diyorum. Ben de Uluwatu diyorum. Yani Burada bölge. Kuta en düşük yer. Evet. Onun üstü Seminyak, onun üstü Canggu, onun üstü Ubud,
En son peak level Uluwatu. Evet. Uluwatu A kalite bir yerdir. İnsanlar güzeldir, mükemmeldir. Ultra güvenlidir. Ubud ultra güvenlidir. Ubud da öyle abi. Evet. Akuta'da ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsin. Ben Ama Uluwatu'da- Uluwatu'da yaşayamazsın. Uluwatu'da benim beğendiğim şey şu, onu sonraki bölümlerde de vloglarda anlatırız ama böyle çok mistik bir dağın başındasın abi. Tabiatı muhteşem. Yani böyle dağın başında çıkabiliyorsun, istersen Gerçek plaja Bali. inebiliyorsun. Ben çok beğendim orayı. Orası şeye çok benziyor. Antalya falezlere. Falezler var. Kenarı. Aynen. Aynen. Biz dedik hatta Kaputaş'a iniyormuş gibi. Evet. Meles diye indik Uçurumun falan, kenarı çok güzel. o vibe'ı veriyor bana. Ege Akdeniz'deymiş gibi hissediyorum orayı. O yüzden benim önceliğim kesinlikle Bir hani de- buraya tatile gelirsem Uluwatu olurdu. Bir de ben zaten bunların hepsinin açıklama kısmını yazacağım. Orada özellikle bölge bölge otellere de bakarsınız. Çok güzel oteller var zaten burası. Dünyanın en iyi balayı cennetlerinden birisi. Bazı oteller var 5.000 dolar geceliği. Bazı yerler var 50 dolar. O tamamen sizin bütçenize bağlı. Burada Booking'de fiyat sözünü kestim. 1 dolardan başlıyor. En yüksek fiyat da gecelik 21.500 dolar. Yapma ya. Kaç para? 1 20 dolara da var. 21.500 dolar. O dünkü Bulgar'ı mı? O 15.000 dolar Bulgari. Oo. Şimdi yeni bir cam villa açıldı Uluwatu'da. 3 katlı, 6 odalı, tavan, duvar, zemin her yer cam. Aa. Aynen inanılmaz bir villa. Ya o yüzden burada çok çılgın şeyler de var. Hani biz size daha böyle ortalama bir şey söylüyoruz. Çok paranız varsa sonu Hanging Gardens var mesela Ubud'da. bitmez. 7 yıldızlı. Dünyanın Çok en güzel. manyak otellerinden biri. Herkese hitap ediyor burası abi. Evet yani. Aynen. Garibanından tut en zenginine kadar. Biz mesela şu an çok gariban bir yerde kalıyoruz. Daha çok gezebilmek için. Evet. Harbi bizimkisi şu an Bizimki- Summer Surf Otel miydi? Ne? Evet, Summer of Surf diye. Yani şey bağlasan durmaz diyeceğim. O kadar abartmayayım kendimizi de. Ama gerçekten bir rutubet bir koku var otelde. Fakat konumu güzel, tam merkezdeyiz. Uluwatu'nun diğer bir güzel tarafını söyleyecektim. Canggu'da, Ubud'daki trafik yok. Yok evet. çok O sakin. çok güzel abi, sakin. Bir de yerlileri çok fazla görebiliyorsun. Burada da aynı şekilde. Canggu'da hiç yerli yok. Canggu tamamen turist. Bence Canggu arkadaşlar eğer genç değilseniz bence çok Asla. fazla gitmeyin. Ben hiç gitmem ki. Ben Aynen tavsiye öyle. Ben de ederim. öyle mesela. Bir de çok pahalı ya fiyatlar. Değmez Özellikle yani. balayı çiftlerine program yapıyoruz. Oraya diyorum yazmıyoruz programımıza diyoruz. Sadece diyoruz 2 gün seminyak sonra bütün her şeyi Ubud'da geçiriyoruz. Evet. Zaten görülecek şelaleler, tapınaklar, kültürel burada. miraslar hepsi Ubud'da. Evet. Çünkü Bali'nin ilk oluşumu buralardan başlıyor. Sen daha iyi bilirsin yıllar önce geldin buraya. Eğlence için o zamanlar kuta varmış sadece. Tabii yok ben bu kadar yer videonun başında da onu söyledim. Tabii. Ne bu kadar restoran vardı ne bu kadar gece hayatı vardı. Gili Adası'na gittik. Önceki bölümlerde anlattım. İnanamadım ya Gili'ye mesela. Yani o kadar çok her şey değişmiş ki muhtemelen belki siz buraya 5 sene sonra geldiğinizde bambaşka bir Bali göreceksiniz. Yani Nisan-Eylül arası burada kurak geçiyor. Yani yağışsız dönem özellikle yaz aylarında çok kalabalık oluyor. Haziran, Temmuz, Ağustos. Ama Kasım'dan itibaren de yağmur başlıyor. Biz Gili'de yakalandık mesela zorla geri dönebildik feribotla. Mahsur kaldı. Mahsur Ben kaldık. mahvoldum ben. Teknede bayılıyordum. Hadi. Mahsur kaldık saat yani. sürdü ya. O yüzden buna göre planları yapın. Bak bu bilgileri de size kimse vermez yani. Şu an bulabileceğiniz en Gerçekçi bilgi. yaşanmış deneyimleri buradayız. aslında anlatıyoruz. Her şeyi pırıl pırıl göstermiyoruz. En önemli şey o. Evet. Biz kolpa değiliz arkadaşlar. Bizi diğer... Delikanlıyız arkadaşlar. Bizi sevin yani. Bak Umut'a geldik enerjimiz yine düzeldi. Acıktık bugün. Aynen. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bugün çok özel bir şey yiyeceğiz. Birazdan parti başladıkça hem size eli gezdiririm hem de sohbetimize devam ederiz. Ama benim şu an en çok özlediğim şey olan kokoreç getirtmiş Hayta kardeşimiz Türkiye'den. Birazcık bugün parti yapacağız. Şov abi. Türkler mesela hep şey diyor. Yiyecek içecek yok. Vallahi bende her şey var abi. Dolap dolap dolu. Yemin ediyorum bakliyat, yemin ediyorum kipada bu kadar yok. Bir de buraya her gün uçak var artık. Türk Hava Yolları'nın mesela her gün geliyor. Günlük uçuşu var Türk Hava Yolları'nın. Katar 5 uçak indiriyor. İstanbul, Katar, Bali. Singapur Hava Yolları İstanbul, Singapur 4 uçak indiriyor. Batık Air direkt uçuşlara başladı. Evet. Endonezya Hava Yolları Garuda direkt uçuşa başladı İstanbul'dan buraya. Öyle mi? Günde şu an ortalama 10-19 uçak geliyor İstanbul'dan buraya. Yapma ya. Tabii. Çok ciddi rakam. Bilgi. Abi acenta oldu. Türk Hava Yolları Bali müdürü bu kadar bilmiyor olabilir. Bilmez abi bilmez. O yüzden valla bak ilk geldik Bali'ye indim ayağımı bastım. Hayta dedi kardeşim dedi sen geliyorsan olay bitti dedi. Bak havaalanından almasına, oteline yerleştirmesine her şeyle çok sağ olasın valla. Eyvallah. Hani Bali'ye geldim ama Türkiye'ye gelmiş gibi hissettim. Her şey elimin altındaydı. Ne kadar güzel konfor değil Çok mi? iyi abi. Yani dostların, sevdiğin arkadaşların böyle değer vermesi sana. Şimdi arkadaşlar eğer buralara geleceksiniz hani konfordan bahsettik ya işte geldiniz bir yere gittiniz. Hani biz dünyanın her yerini gezen insanlarız. Bizim için çocuk oyuncağı şaka yapıyoruz hani biz. Birazcık daha böyle yorulduğumuzda tabii ki rahatlık arıyoruz ama eğer hiç gezmemişseniz ve bu konuda tecrübeniz yoksa ya da gezmişseniz buralara gelmekten korkuyorsanız Sezer de Hayta da buralara turlar düzenliyor zaten. İkisinin de Instagram hesaplarını aşağıya bırakacağım. Oradan takip edersiniz. Çünkü onlar artık buraya sizin gibi birçok kendi takipçilerini getiriyorlar.
Böylece hem beraber geziyorsunuz hem de çok rahat bir şekilde sizin için her şeyi planlıyorlar. Ama bu konuda bir şey de söyleyeyim. Bir yere yatırım yapmayı düşünüyorsanız oraya gidip görmeden hayallere dalmayın. Yani Gelin burayı gezin. buranın gelin bir havası da bir koklayın önce. Çünkü insanlarda şey algısı oluyor. Her şey çok dışarıdan güzel görünüyor ya. Ama geldiğinde belki sen beğenmeyeceksin. Enerjin uyumayacak. Herkes mesela Tayland'a gelir o kokuya alışamaz ve bir süre sonra nefret eder ya. Ama uzaktan her şey ekrandan çok güzel görünüyor. Yatırım konusunda da gelip bakın, emin olun, ondan sonra bir şeyler yapın diye öneririm ben size. Biz şöyle diyoruz dedim. Yatırım tavsiyesi Değildir. değildir. Ama gelip görmeden de karar vermeyin. Arkadaş önerisi. Hadi kokoreç yiyelim artık. Hazırlanıyor. Hadi bakalım. Hadi mangala. Şimdi yemek yemeye geçmeden önce size evi gösterecektim. Burası yaklaşık olarak bir 25-30 metrekarelik bir bahçe ve havuzun olduğu yer. Şurada bir sistem var Bali'de geçerli. İnsanlar çamaşır makinesi kullanmıyorlar. Neredeyse herkes buradaki sokaklarda, dükkanlardaki laundryleri, Aynen. kurutma, kuru temizlemeciler. Ve çok uygun fiyatı yani. Kilosu ne kadar? Bir dolar falan ya. Yıkıyor, kurutuyor, ütülüyor, veriyor. Ama Hayta kardeşim tabi böyle bir makine almış. Alışık olmadığımız için öyle şey abi. Samsung. Aynen. Kaça aldın abi bunu? Burada beyaz eşyalar aşırı ucuz. Şimdi kızması kimse 8 kiloluk Samsung'un ve burada yani Balililerin evinde asla çamaşır makinesi yoktur. Onlara da dışarı daha ucuz geliyor. Ben ama çok hijyenik bulmadığım için kendim makine aldım. 300 dolar şu makine. Hadi ya. TL'ye vurduk mu 9.000 lira falan yapıyor. Ben Yani- Türkiye'de baktım etiket fiyatlarına çarpı 2-3 katı değerli. Öyle mi? Evet. Aklınızda bulunsun. Şurada bir mangalımız var, bugün yapacağız. Yeni aldık. Şurada bir oturma alanı var, Metin'in kaykılarak yattığı. Şimdi burayı çok Rahat abi, çok rahat. Burası küçük bir ev, Balines evi. Ben de işte ilk yılımı burada geçireceğim. Daha sonra tabii büyük yerlere taşınmayı düşünüyorum. Kendime özel şimdi tasarlıyorum burayı, camla kapatacağım. Buraya Burada ufak şey bir mi masa peki, yani insanlar sonuçta ben görüyorum çok böyle tenekede yaşıyorlar abi. Yani dün mesela bizim motorun altında anahtar kaldı. Adamın dükkanı aynı zamanda evi. Arkada yatıyor mesela. Hani o yüzden bu standartlar inanın çok lüks Bali şartlarında. İnsanların böyle hayatları yok yani. var. Baliler kost dediğimiz evlerde yaşar. Pansiyon gibi böyle yan yana sayısız olanın olduğu. Evet. O bir kostun içerisinde 7-8 kişi yaşıyor. Onların kirası da 150 dolar. Ya Yani şöyle bir yerde bir lokal düşük şartlarda yaşayan bir Balinin maalesef imkansız gibi bir şey aslında yaşaması. Ya yine zıtlıkların olduğu dünyanın bir şeyini Evet. Bali'de de görüyorsun örneklerini yani. Kesinlikle. Burada buzdolapları var. 2 tane. Buzdolabı çünkü neden 2 tane? Neden 2 tane? Türkiye'den çok sağ olsun gelen dostlarımız kimseye boş gelmiyor. Abi bakar mısınız, Birisi market dolabı. ya. Adam market gibi, yani şunu markette bulamazsınız erzaktan. Patlıcan, İşte bakliyat, baharat, çerez. Dolma mı yapacaksın kuru patates? Aynen. Yapıyor musun? Aynen. Senin Kokoreç falan getirdim. şurada da ayrı bir tane dolap var. Burada da bir tane daha yedek var işte abi. Bu da yine Haydi dolap. sen tamam yaşıyorsun abi artık Ne yapalım burada ya. baba? Tamam sen Her şeyi Türkiye'den getiriyorum. sen sistemi kurmuşsun, ondan bu kadar mutlusun. Bir tek şey yani sebze meyveyi buradan alıyorum. Onun haricinde her şey Türkiye'den geliyor. Burası hem benim beyin fırtınası yaptığımız oda, çalıştığımız oda. Hem Aa. de yatak odam. Şöyle geniş, yukarıya doğru bakın ne kadar yüksek bir tavanı var. En çok sevdiğim olay bu Bali'de. Minimum 5 metre tavan yüksekliği. Evet ya, çok güzel, o yüzden içerinin havadarlığı çok ferah değil mi? Çok ferah abi. Şöyle önünüzde de havuzunuz var. Şimdi şurada duş, tuvalet var. Onları göstermiyorum. Mahremiyeti. Aklınıza gelen soru varsa zaten Hayta'ya da sorarsınız Instagram'dan, ama yani şu ana kadar biz Bali'de hiç sıkılmadık, yorulmadık, mutsuz olmadık. Enerjimiz çok iyiydi. Ve yaşam olarak da size de şöyle bir göstererek videosunu yapmak istedim ki en azından buraya gelecekseniz aklınızda bir fikir olsun. Birazdan mangalı yakarız. Böyle bir ev yapmak istedim. Burada hektar, dönüm falan birim olarak kullanılmıyor. Ar kullanılıyor. Bir ar 100 metre. Şu an bulunduğumuz arazi bir ar. Bir arın üzerinde 2 tane havuzlu villa, aynı stil. Ön tarafta da bir tane havuzsuz 2 odalı şey var, ev var. Ve böyle bir villa yapmanın maliyeti, tek bir villanın totalde 40 metre falan buranın genişliği. Yaklaşık olarak inşaat maliyeti 40-45-50 bin dolar civarında. Bir şey değil. Her şey böyle dahil ha. Bu şu an millet var ya, herkes harıl harıl Bali diye araştırmaya başlayacak. Ama işte şunu diyoruz hep biz. Mesela şirket kurmak için çok yazan oluyor bana, yüzlerce insan. İlk yazdığım mesela şu: gel bir ay yaşa, ondan sonra. Aynen işte, aynen öyle abi. Yaşamadan Kişi geldi olmaz. abi. Ben buradaki yerleştiğimden beri benim videolardan 15-20 kişi falan yerleşti. Çünkü ne aradığına bağlı. Evet. Ya Herkes mutlu etmeyebilir. davulun sesi uzaktan hoş gelebiliyor. İnsanı mutlu etmeyebiliyor. Mesela bu havuzu da bu arada haftada 2 gün gelip temizliyorlarmış. Öyle de bir hizmetleri varmış. Burada mesela şu var. İşte ben yıllık kiraladım. İçerisinde su faturası ödemiyorum. İnternet ödemiyorum. Hepsi dahil mi buna? Tabii internet ödemiyorum. Haftada 2 defa havuz temizlenir. Haftada 2 defa evin içi temizlenir komple. Ay Bir defa çarşaflar, yastık kılıflar, yorganlar değişir anında.
Arkadaşlar şimdi Denpasar, Bali Denpasar uçak bileti diye arabalara başlayabilirsiniz. Çok acıktık, hadi yemek yiyelim. Evde eksikler var. O yüzden markete gidiyoruz. Uber gibi. İbrahim? Okay. Gençler geldi hadi. They're coming. In Turkey, massage. Masaj. Spa, yeah. Abi insanlar işte böyle yerlerde yaşıyorlar aslında. Her yer tapınak. Burası Park Space adında böyle daha çok Rusların rezidansları olan, restoranları, barları, kafeleri olan bir yer. Buraya geldik, hem kahve içeceğiz hem de bir şeyler alışveriş yapmak için dolaşacağız. Hayta, orada ne var? Ha, soracağım mı? Evlerin içini görmek istersen gösterebiliriz. Tamam. Burada çünkü burası çok pahalı. Öyle mi? Tabii. En düşük tek oda evler var, stüdyo bir oda. 1100 dolardı en son. 1 artı 1'ler var 1750 dolar. 2 artı 1'ler 2500. 3 artı 1'ler var, villalar 4500 dolar. Hadi ya. Tabii. Rus'un zengini mi geliyor? Buradaki Ruslar sen burayı her dairenin sahibi yabancı bizim gibi. Alıyor kiraya veriyor. Anladım. Aynen. Bekleyelim, tamam. Böyle bir yerdeyiz. Şimdi birazdan içeriye gireceğiz. Burada insanlar temelli artık yaşıyorlar. Hatırlarsanız geçmiş yıllarda, son 2-3 yıl önce özellikle Ukrayna ve Rusya'dan çok bize de geliyorlardı. Hatta Türkiye'deki kiralar ne kadar artmıştı. Sonra şimdi biraz durdu diye biliyorum. Burada da Ruslar sayesinde piyasa uçmuş ve burayı çok seviyorlar. Keza Tayland'ı da. Her yerde görebiliyorsunuz. Burası restoran kısmı. Yemekleri falan çok iyi. Ben daha önceden de gelmiştim buraya ama videosunu çekmedim çünkü daha çok gelip çalışıyordum, kafa dinliyordum ve özellikle buranın havuz kısmını göstermeden geçmek istemiyorum. Bekleyin. Çok büyük bir havuzu var. Devasa. Yani yaklaşık olarak bir 60-70 metre uzunluğuna diyebilirim. Şöyle bir dolaşacağız. Yalnız çok kalite yer. Ve enteresan bir şey söyleyeyim mi? Hayır, buranın restoranı çok uygun. Evet, aşırı uygun. Niye öyle ya? 5 dolar 6 dolar Evet. yemekler. Ve ben burada belki Ubud'daki en iyi pizzayı yemiş olabilirim. Çok kaliteli. Mutfağı çok iyi. Sahibi de Rus buranın. Öyle mi? Restoranlar falan hepsi Rus işletmeciler. Ben çok beğendim buranın yemeklerini de, fiyat performans olarak da harika. Burası zaten hani yüzerek bitmeyecek bir olimpik havuz gibi. Burası komple bu adamların rezidansları. Yine yakın. Burada şey var, konut var. Bin. Aynen. Ne diyorsun ya? Arkaya daha hala şu an 3 site yapılıyor. Yapma ya. Aynen. Ve dışarıdan gelirken burayı bulamazsınız. Ormanın içinde saklı burası. Zaten buranın bak yolu o kadar kötü ki böyle mahallenin, köyün içinden geçiyorsun. Hiç anlamıyorsun. Böyle bir anda dönmen gerekiyor ve döndüğünüzde sizi böyle çölün ortasındaki bir vaha gibi bir yerde karşılıyorlar. Yani Ruslar buraları ele geçirmiş abi. Kesinlikle. Her yerde bir topluluk var. Biz öyle toplanamadık ya. Düşünsene. Maalesef. Biz sadece Almanya ve Amerika'da varız bildiğim kadarıyla. Yani Bir de Hollanda. hani şey diyorlar ya mesela, abi herkes orada. Ya dünya çoktan keşfedilmiş. Biz daha yeniden aktarmaya çalışıyoruz. Adamlar dünyanın her yerindeler. Ruslar özellikle. Eskisi kadar ben mesela batıda para olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani onu çok net hissediyorsun. Buralar bile, Tayland falan da mesela hep böyle İngilizleri görürdüm. Ne bileyim, daha çok Avrupalı görürdüm. Artık Hint, Arap, Rus ağırlıklı görmeye Çok başlıyorsun. fazla sayıda olmaya başladı. Şimdi burası Ekpin abi. Sol taraf dans okulu ve yoga okulu. Sabahları bayağı kalabalık oluyor. Şurası Çok gece seviyorlar kulübü, yogayı. Gece kulübü. Öyle mi? Evet, akşam açılır HQ yazan yer. Vay. Rusların geldiği. Burası Burası girişi da mi? spor salonu. Benim spor salonu. Ben de buraya geliyorum. Ne kadar ödüyorsun buraya? 200 dolar buranın aylığı. Aylığı. Aynen. İyi para. Burası Bali'nin en iyi spor salonu. Hadi ya. Aynen. Lokal yok dedi. Sadece yabancılar var. Ne güzelmiş girişi. Evet. Masaj salonuna girmiş gibi. Hello. Vay. Şöyle ormana karşı yüzüyor, koşuyorsun. Çok güzelmiş. Ve burada insanlar şeye çok değer veriyor arkadaşlar. Spora, kişisel bakıma, özellikle psikolojik olarak kendilerini bulmaya, iyileşmeye geliyorlar. Ve spor yaparak da deşarj oluyorlar. Her yerde spor yapan, yoga yapan, meditasyon yapan yabancıları görebiliyorsunuz. Direkt dinlenebileceğiniz kafe kısmı mı? Abi şuraya bak ya. İşte Bali'nin özeti bu aslında, yani her yerin yeşile açılması abi. Evet. Ubud'un özellikle. Çok güzelmiş. Şurası orman oteli 5 yıldızlı. Arkamda kadın bak doğayı resmini çiziyor mesela. Huzura bak ya.
Çok huzurlu gerçekten yani. İşte böyle bir yer. Paran varsa diyorsun Bali muhteşem bir yer. Ama paran yoksa da muhteşem bir yer ya. Doğru. Yani çok olmasına gerek yok yani. Hani burada arkadaşlar mesela birçok Avrupalı ile tanışıyorum. Ayta. Dün mesela Hollandalı kızlar vardı. Hostelde kalıyorlar, tamam mı? Bütçesi 25 dolarmış mesela. 25 euro. Günlük. 25 euroya da gezen insanlar var. İdeal aslında yani. Evet, 5 euroya şeyde yer kalıyormuş. 5 ila 10 euroya otelde kalıyor. 2 ön yemek 10 euro. 10 euro da Kulyon Mulü'ye gider. Evet, yani herkes buraya milyon dolarla gelmiyor, yani onu demeye çalışıyorum. Gezmek isteyene her bütçede imkanlar olan bir yer. Abi şimdi oturduk mesela, böyle güzel bir kahve falan söyledik, içtik hatta. Yani neredeyse bu fiyatlar her yerde aynıdır ama bu kadar lüks bir yerde ve daha uygun. Enteresan bir şekilde. Yani 2 dolara kahve içiyorsun. Meyve tabağı 4 dolara meyve tabağı söylüyorsun ve şey... TL gibi bir şey. Biz burada Türkiye'de gitsek biz buraya girmek için zaten bir 50 dolar verirdik abi. Giriş ücretleri falan var. Teknik olarak. Burada öyle bir şey yok. Neredeyse birçok yerde giriş ücreti ödemiyorsun zaten. Ve aynı zamanda dikkatimizi çeken bir şey daha var. Bazı lüks yerlerde şey oluyor. Bir minimum harcama limiti oluyor. Masa parası kesinlikle kalmaz daha burada. Ama şunu der yani. Burada 50 dolar harcaman gerekiyor der. Evet. O var. Onu da harcıyorsun, yiyorsun, içiyorsun yani. Öyle artık alışveriş yapmaya gidelim mi? Gidelim. Bir Yavaştan geçelim. mangallık malzemelerimizi alalım, size bir de market fiyatlarını da gösterelim. Böyle en azından bir yaşam maliyetlerini de görmüş olun. Markete gittiğimiz yola bak ya. Her yer böyle orman buralarda. Evden çok tapınak var. Adanın her yerinde market, pazar, ne ararsanız bulabiliyorsunuz ve biz de şu Pepito adındaki bir market zincirine geldik. Buradan şimdi alışveriş yapacağız, hem de size fiyatları göstereceğim. Pepitolar. Oh, içerisi serin. Hoş geldiniz. Kanka bu zincir her yerde var değil mi Pepito? Yani Pepito Market, Türkiye'deki makro market gibi düşünebiliriz. Ha. Premium A kalite bir market. Balilerin değil, Hintlilerin burası. Öyle mi? Evet. Reyonlar falan pırıl pırıl da tertemizler. Evet evet, çok güzel. Pahalıdır. Pahalı diyorsun. Bakalım şöyle, ne kadar küçük mandalinmiş. Gördüğün fiyatların hepsi 100 gram fiyatı bu arada, bir kilo değil. 100 gram. Evet. Alalım mı araba? Nasıl 100 gram lan? Tabii 100 gram fiyatı bunlar. Mandalina 40k, 2,5 dolar. Elmalar çok pahalıdır burada. Elmanın kilosu 8 dolar. Türkiye'den geliyor elmaların çoğu. Öyle mi? Tabii. Yine üzümler var, kilosu 8 dolar, 10 dolar. Pahalı. Üzümler pahalıdır burada. Kanka gel şöyle birazcık daha uygun yere gidelim. O kadar Bali dedik. Ama bunlar hep ithal olduğu için. Birazdan gösteririz hepsini. Ya mesela bak, muz falan bedava. Tabii 1,5 dolar. Aynen öyle. 15.000 gibi düşün. 1 dolar 15.000 rupi. Peso rupi miydi buranın parası? Abi sen hep hala. 2 ile çarp ya. Çarpı 2 TL'si. TL'si. Hayta, ben yanlış mı görüyorum ya? Bu nasıl bu kadar pahalı olabiliyor? Bunlar özel import. Gerçek şey burada soğan. Bunun kilosu 3 dolar. Bunların da paketi 4 dolar. Evet. Patates çeşidi çoktur. Peru'dan geliyor çoğu. Ay yapma ya. Tabii. Diyet patatesler falan var abi. Dünyada en çok patatesin olduğu, çeşidinin olduğu yer Peru bu arada. O yüzden şaşırdım Peru'dan gelmesine ve burada da kilosu değil, yine 100 gram bakın. 70 liraya falan patates alıyorsun. Aynen. Teknik olarak. Yine yoğurdu nasıl satıyorlar abi? Greek yoğurt diye. Burada yapılacak en önemli iş abi. Gelip yoğurt fabrikası kursun herkes. Yapma ya. Dana etinden pahalı şu an kilosu. Ne kadar bunun kilosu? 100 rupi. 7 dolar. Dana eti 6 dolar reyonda. Şöyle bakalım. Sütler var. Ne kadarmış? 2 dolara falan alıyorsun. Aroma meyve suları Türkiye'den geliyor. Aa evet. 3 dolar. Özlemişsin de Türkçe bir şey görmeye gel. Aroma. Bak size en pahalı şeyi göstereyim yine. Belki de satmıyorlardır, hani zeytinyağı diyecektim ama. Nerede? Hep kokonat yağları bak. Oğlum şu kadarcık şey, of, 22 dolar. Aynen, ben bunu alıyorum, bu en iyisi. 1 litre zeytinyağı 22 dolar. Malta'da 8 ya da 10 dolar. İnanılmaz. Import bunlar. İtalya'dan geliyor bu. En kaliteli zeytinyağı. Damak tadına uyan. Ama o insanlar işte hep bu yağları kullanıyor, çok daha uyguna. Hatta baksana şurada daha şeyleri var. Bunlar palm yağı, işte yemeklerde burada Endonezya mutfağında kullanılan. 2 kilosu 2 dolar. O sürekli işte sokakta kokan genelde yağ bu yağ. Biraz da et falan gösterelim, gelin. Şunlar yerel mi? Import mu? Avustralya. Oğlum ne kadar pahalı. Avustralya. Burası- Avustralya'da bu kadar pahalı değil. Evet, lokal beef. Kilosu 12 dolar. Dana eti. Genelde 8 ila 12 dolar alabiliyor musun yani? Aynen. En düşüğü 6 dolardan başlıyor. Tavuklar yine ucuzdur. 2 dolar, 2,5 dolar kilosu. Evet ya, buralarda tavuk çok uygun. Yani et çok pahalı, tavuk bedava. Sokağın her Baksana. yerinde tavuk var.
Tavuk Kanat yapalım mı? Yapalım. Soslayacak şeyimiz var mı? Var, her şey var. Türkiye'de Lütfen. Hakaret sayalım. Türkiye'de şu an ne kadar biliyor musun o? Bayağı bir fiyatı var kanatın. 150-200 lira olmuş. 200 lira olsa Bedavadan nasıl pahalı? 3 dolar. Tertemiz de bir yer, bakın her şeyi var aradığınız. Ya işte paran varsa her yerde her şeyi bulabiliyorsun. Dünyanın gerçeği bu yani. Maalesef. Ben şeyi hatırlıyorum, mesela Tanzanya'da, Zanzibar'da bir markete gitmiştim. En pahalı şey Nutella'ydı. Hadi ya. Alınmayacak şekilde pahalıydı. Ama alıyordu insanlar çünkü sadece belli bir kesim için yapılmış marketlerde. 200 metre ileride insanlar su arıyorlar. Burası abi premium sağlıklı food reyonu. Bakliyatlar ve kuru yemişler. Ürünlerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'den geliyor. Burada paketliyorlar. Öyle mi? Bunu satıyorlar, evet. Helal etiketi var üstünde de. Aynen. A'dan Z'ye her şey var burada. Bulgur, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, çorbalık, kayısı. Hep Türkiye. Ya her şey var gerçekten yani. Ben de buralarda hiç ne aç kaldık ne aradığımız bir şey bulamadığımız oldu yani. değil. Abi ne ekmekler bile var yani. Baksana yani şu envai çeşit markalar var. Acayip kaliteli ekmekler burada. Fransız pastanesi. Ekmeğe Yapma yakın bu. ya. Tabii. Bu adamın bowlingeri 20'ye yakın şubesi var Bali genelinde. Öyle mi? Tabii. Burada pastacılık Avrupalıların ellerinde. Bir de Holung Bakery'ler var. Onların da 20 yakın şubesi var. Ya zaten abi sandviçtir, kafedir, hep her şeyde bir detay görebiliyorsun. Çok iyi yerler var. Arasını keselim. Kokoreç geldi ya. Kokoreç içine koyarız. Canım ekmek nasıl? Başka? Alacağız ateşi. Bana Ya istiyor musun? bak yemin ederim yurt dışında benim en çok özlediğim şey kokoreç oluyor. Çünkü her şeyi bulabiliyorsun. Ettir, balıktır, tavuktur ama kokoreç hiçbir yerden bulamıyorsun. Hayatta da buraya gelen bir Türk misafiri bir şekilde rica etmiş, getirebilmiş onlar da. Türkiye'den buralara kokoreç getirdi. Mangal yapacağız. Hazır yemek mi? Abi 7-Eleven gibi. Alıyorsun burada fırında hemen. Az Ha, bir mikrodalgaya atıyorsun. Ama A'dan Z'ye çok kaliteli yemekler var böyle. Etli metli. Ne kadar? makarnalar. 47. Tabii. 37. 2,5 dolar var. Deniz mahsulü makarna. Aa bak çok güzel sistemmiş. Evet. Ama bu tabi 7-Eleven kadar yaygın değil bu ülkede, mesela Tayland'da çok daha yaygın. bu. 7-Eleven burada yok bu arada. Yok, evet. İzin vermiyorlar girişine. Evet, fark ettim. Circle'lar var çünkü. Circle K market. Burada yani büyük bir markanın gelmesi için yani %100 yani sermaye olması gerekiyor. Mesela döviz ofisi açamazsın burada yabancıysan. Öyle mi? Şirketin %100 yabancı yerli birinin üzerine olması gerekiyor. O yüzden Birçok biraz koruma sektörde- altına mı almışlar? Yani birçok sektörde yabancıların girmesine izin vermezler. Neden? Toprak satmayı da sevmiyorlar. Yarın bir gün işte Orta Doğu'da yaşanan durumlar. Evet. Gelip adam diyecek burada benim topraklarım, savaş çıkacak. ortalık karışacak. Sen burada alabiliyor musun peki bir yer? Yani yoksa kiralıyor musun? Kiralama var. Şirketin üzerine alabilirsin sadece. Miras bırakamazsın. Biz seninle iki ortak mesela bir ev aldık diyelim. Ben öldüm. Büyük hisse bende. Devlet sana süre veriyor. 1 ya da 2 yıl örnek satıp gideceksin diyor. Aa öyle mi? Atman gerekiyor yoksa el koyuyor bana. Yapma ya. Ben miras bırakamıyorum oğluma, kızıma, eşime falan. Hadi canım. Aynen. Çok riskli bu aslında. Aynı zamanda da. Riski de var tabii. O yüzden ölmemeye çalışacaksın buraya yatırım yaparsam. Sen de ortağın Parasını ailesine alıyorsun, şeyde evet. veriyorsun. Mağdur olmuyor sonuçta kimse. Ama kimse kalıcı olarak da duramıyor burada. Evet. Anladım. Çıkalım hadi, alışveriş yaptık. Artık eve geçiyoruz. Ha iyi. İyiyim, sen nasılsın? This is your home, right? Yeah. Arkadaş, how did you know Turkish? Ah, Onak Travel. Yeah. Ah, I see, man. He's my friend. Yeah. Yeah. And that's why you can speak some Turkish, understand at least. Merhaba. Merhaba. Merhaba Türkiye. İyi böyleymiş. Rastgele beni yoldan gördü, çevirdi. Ben şöyle biraz dolaşayım dedim mangal yanana kadar. Nasıl tatlı insanlar, görüyor musunuz? Hi. Family, ha? Yeah, we are family. Family. here. Yeah. And this is your temple. Yeah. Here. Small temple. How many family members can be here? Maximum like 11, right? Maximum, yeah. 11. And then if there is gonna be someone 12, you need to go somewhere else. Yeah. It's Yeah, your it's correct. tradition, right? Yeah, it's I- correct. Can I see the temple? Yeah, of course. You can see from there. Bu kadar minimal yaşıyorlar işte. Ev değil yani, odalar. Hello, hi. Delireceğim şunların mutluluğuna. Ve size söylediğim şey işte. Kötülüğü savuruyor. O yüzden böyle korkunç şeyler görürsünüz, heykeller. Ve tapınakları. Her evin bahsettiğim bir tapınağı olmak zorunda. Hindu inancında, yani buradaki Hinduizm'de. Bu mesela şey değil, Hindistan'da böyle değil. What are the meanings of these? Like, do you have any specific symbol of this kind of statues? Yeah. All of this temple is like for praying to the god. What is the god? Which god?
Dweep. That's the Brahma, Brahma. Vishnu, And Shiva. Shiva. Ah. So all of the house in Bali, they must have in this temple. They Three house. and three gods, right? It's correct. So what do you believe in after you die generally in Bali Hinduism? Like reincarnation? Yes. Again. Yeah. We believe the karma. Karma. Yeah. Yeah, like the one in India, Hinduism. Yeah. I know. Same. You said that every house has this kind of three main gods, right? Yeah. And they all have this kind of temple area in Yeah. the same living Yeah. area, right? Yeah. All the family here, we must pray every day here. In Ah. the morning and in the evening. Morning, evening, Yeah. and you give some foods to the gods, right? Offering every day. Ah, Yeah. like the flowers Yeah. to show the god for Yeah. thanking Yeah. everything. All of the temple. So, do you have a specific religion book that you read, or do you learn the details of Hinduism from your family, or do you have a religious book? I'm learning from my parents, my grandpa. Ah, you Yeah. get information from Yeah, them, from them. Yeah. not something written. Sometimes yeah, I'm read the book. Sometimes yeah. But do you have caste system in Bali? Kasta. Caste. Yeah, we had. There are like 4 levels, Yeah, like four, yeah. the same in here. The same in. I didn't know that. Yeah. So, what is the main energy of Hinduism that Balinese people are smiling always? Like, what has made you guys so like That's smiling? already like traditional Balinese people here. We always smiling with the people. Your grandfather and mothers Yeah. teach you like this way, right? Yeah. Like Yeah. being positive. That's right. I see it. I'm very pleased to meet you. It has been a good informative video for me. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you very much. Welcome. Yeah. Take care of Yeah. yourself. Yeah. You too. See you. Yeah. See you. Abi çok iyiydi ya. İşte bunu seviyorum. Ve hiçbir şeyleri yok, gördünüz mü? Hiçbir şeyleri. Ama o güller yüz, o mutluluk ve kas sistemi de var. Yani inanılmaz. Ben bu adayı ve bu toplumu bu yüzden çok seviyorum. Aynı Tayland'daki Budistler gibi çok pozitifler. Yani kolay kolay suratı asık bir burada Balili göremezsiniz. Yemek yapacaktık. Dedim biraz ben şu bölgeyi gezeyim. Çünkü aşağı tarafta çok güzel mekanlar gördüm. Bir şöyle göz atmak istiyorum. Burada bu kadar naif insanların horoz dövüş yaptırdığını biliyor muydunuz? Burada da tavuk horoz satıyorlar. Kafeslerin içinde. Bu geçenlerde bir etkinlikleri vardı, festivalleri. Onun için süslediklerini duymuştum. Yollarda normalde şu tasarımlar olmayabiliyordu. Ve bunların hepsi bakın tapınak değil, ev arkadaşlar. Hepsinin de tarzı aynı şekilde devam ediyor ve gördüğünüz bütün dükkanların da içerisinde daha çok burada ahşap işçiliği satıyorlar. Ağaçları falan gördünüz. Dünyanın en iyi teak, maun gibi böyle değerli ağaçları burada üretiliyor. Devasa ormanlar var ve ihraç ediyorlar. Özellikle el işi işçiliği konusunda çok güzel ürünleri var. Şimdi birkaç tane dükkanda görürsem göstereceğim. Fiyatlarını tabii ki bilmiyorum. Türkiye'ye göre çok daha uygundur pek tabii ki ama tasarım olarak, el işçiliği olarak harika şeyler yapıyorlar. Böyle gezmeyi seviyorum ya, spontane bir şekilde. Hiçbir şey planlamadan. Abi ev mi, tapınak mı? Ay çok enteresan. Ve şu an Ubud'un birazcık dışındayım. Çok sakinleşti, bakın hiç trafik yok. Turist yok zaten gördüğünüz gibi. Ve burada da yine yolun kenarında benzin satıyorlar. Şunlar hep benzin. Hiçbir önlem almadan direkt sokakta satabiliyorlar. Hatta bazı yerlerin petrol ofisi gibi böyle pompaları var. Oradan direkt alabiliyorsunuz. Yani marketin önünden benzin aldığını düşünün. Bu ev değildir artık ya. Bu tapınaktır herhalde. Bu bölge alışveriş cenneti. Şu dükkanların hepsi bugün pazar olduğu için kapalı. Ama
kadar çok iyi. Bakın yan yana dükkanlar var ki buraya geldiğinizde sadece ahşap işçiliği için alışveriş yapabilirsiniz. Bak şu açık galiba, onu göstereyim. Abi şunlar o kadar güzel şık görünüyor ki dükkanlarda, mağazalarda, evinizde bile kullanabiliyorsunuz. Ve hepsi burada yapılıyor bak elle. Hello. Good you. Tek tek böyle örüyorlar. Ana caddelerinden birine geldim. Ama tam olarak neredeyim bilmiyorum. Ubud'da olduğumu söyleyebilirim. Haytar'ın evine yakın bir yerdeyiz. Buradaki dükkanların hepsinden ürünleri de alıp kargolaya da biliyorlar. Ve dünyadaki en iyi ahşap örneklerini görebileceğiniz el işi olarak noktalardan bir tanesi de burası. Bakın bunu diyorum işte. Bunların hepsi el yapımı ahşap işçiliği. Şu örneklere bakın. Çok iyi ya detaylar. Ben buraya 10 sene önce geldim. Buraları gezmiştim. Ve dedim ki ya bu nasıl bir şey? Yani benim bunları Türkiye'ye getirmem lazım demiştim ama tabii artık son zamanlarda her yerde bir şekilde malzemeler taşınabiliyor. Çünkü artık her şey daha basitleşti. Ama yanılmamışım. Gerçekten harikaymış. Bunu nasıl yaptın? Nasıl muhteşem bir el işçiliği. Böyle daha az insanların olduğu yerleri gezip buradaki insanların hayatlarını izlemeyi çok seviyorum ve ben çok beğendim bu akşamüstü yaptığım şu yürüyüşü. Artık yemek olmuş. Koştura koştura gidiyorum. Açıklamaya ne dediysem, ne anlattıysam bugün hepsini yazacağım. Özellikle Bali'ye gelmeden önce onlara bakıp önerilerime göre plan yapın. Özellikle bölgelere dikkat edin. Otel önerilerime bakın. Çünkü burası çok büyük bir yer ve çok da güzel bir yer. Yemek olmuş. Kokoreç kokusu geliyor. Misafir var. Aman Allah'ım. Yoksa gerçek mi gördüklerimiz? Haytam? Evet kral. Hizmette sınırı yok. Abi her şey var, ne istersen. Mangalı da yapmış. Oo, kömür ne güzelmiş. Hatta tabii sen burayı yaşarsın ya. Yani bizim gibi otellerde sürtmüyor. Adam ne güzel bak, güzellik kurmuş. Yani, Sistemi kurdum ben. Çok iyi ya gerçekten, yani gıptayla izliyoruz. hayal ettiğimiz hayatı yaşamakla meşgul arkadaş. Hayal edilen gerçekte olan. Yok o kadar değil. Yemek o kadar güzeldi ki çekim yapmaya dahi enerjim kalmamıştı. Şu an bir rüyadayız resmen yani. Türkiye'den kokoreç getirtip Bali'de yedik, daha ne olsun. Dün kokoreçin heyecanından gidip de size yediğimiz anları çekmeyi unutmuşum. Ama çok güzeldi yani. Hem Aytar'ın evi harikaydı hem yemek çok iyiydi. Bugün aslında ayrı bir bölüm yapacaktım ama hikaye bölünmesin diye burada daha başka yaşayan Türk arkadaşlarımız da olduğu için videonun başıyla sonunu bir bütün halinde aktarmayı planlıyorum. Çünkü Hayta özelinde gittik ama daha bir sürü arkadaşımız artık Türk arkadaşım burada yaşıyor ve hepsini anlatacağım ama birazdan motorum gelecek, birazdan araç gelecek, beni çok güzel bir pazara götürecek. Orada onlarla buluşacağız ama öncesinde size kaldığım yeri bir göstereyim. Şöyle bir yerde kalıyorum. 2 katlı bir otel burası. Gecelik $20 civarında. Havuzu falan fena değil. Bahçesi akşam sakin oluyor. Birazcık burası hostel gibi ve burada isterseniz gecelik $5 bile kalacak yerler var. Hatta ben size en uygunlarını böyle açıklamaya bırakacağım. Oradan bakın. Bölge bölge de yazacağım. Uluwatu'yu ayrı, Seminyak ayrı, Canggu ayrı, Ubud ayrı, çünkü hepsi kocaman bir adı olduğu için farklı farklı bir mahalleler gibi düşünebilirsiniz. Gelmeden önce açıklamayı okuyun. Şimdi arabaya biniyoruz. Çok güzel bir pazara gidiyoruz. Bizim fakirhaneden çıkınca böyle bir sokağa geliyorsun. Uluwatu birazcık daha sakin olsa da yine de motor trafiği oluyor. Birazdan göreceksiniz. Buradan aşağılara gittiğinizde plajlara iniyorsunuz. Çünkü aslında bulunduğum coğrafya benim böyle tepelerin üstüne kurulu bir kasaba. Şimdi bu uygulamadan araç çağırdım. Burada Gojek diye bir uygulama var. Her yere hem motor hem araba buluyorsunuz ve oldukça da uygun. Bu uygulama inanılmaz iyi çalışıyor burada. Sadece 50.000 vereceğim. 2 ile çarparsanız TL'si ve 8-9 kilometre yol götürecek. Çok iyi, aklınızda bulunsun. Hava artık güzelleşti. Burada Nisan'dan sonra havalar Kasım'a kadar böyle güneşli oluyor. İlk geldiğimiz günlerde hep yağmur yağıyordu. Güneşe hasret kalmışız. Hello Deniz. Yes.
Nice to meet you too. Great, you brother. Me from? Yes. Turkey, Istanbul. Turkey. You are from Bali, huh? Yes. You are Hindu. Şey, neydi? Yeah, Hindu. I can see it from here. İşte her arabada Hindu oldukları için böyle bizdeki nazar boncuğu gibi düşün. Adakları oluyor ve araba falan da tertemiz ha. It's a brand new car like. Yes. I see it smells good. Çok yeni arabalar da var. Burada bu olay çok iyi gelişmiş abi. Hiç taksi beklemiyorsun. Her şey uygulamadan. Herhalde dünyada yasak olan bir tek biz varız bu konuda diye biliyorum yani. Burada her yer neredeyse bütün adada tek gidiş tek geliş şeklinde hep trafik oluyor. Bakmayın şu an biraz gidiyoruz ama birazdan başlar. Şu tabelaları, reklam panolarını görüyorsunuz ya. Bunların çoğu tamamen turistler için yapılmış, odaklanılmış şeyler. Yani yerel hiçbir şey yazmıyor neredeyse. Her şey İngilizce. Yolda giderken Instagram'da da gezilerinden bir sürü şey paylaşıyorum. O yüzden buradan takip edersiniz. Orası daha hızlı gidiyor ama çok güzel. Yine orada gezi rehberleri hazırlıyorum. Geldik sayılır. Böyle her meydanda Hinduizmin detaylarını görebileceğiniz bakın heykeller var. Hepsi bir aslında tanrı ve hepsinin kendine has bir karakteri var. Zaten birçok kez de anlatmıştım bunu ama bir gün tam anlamıyla böyle tapınak falan gezersem burada çok dünyanın en büyük heykeli var çünkü burada. Onu ayrı bir bölümde anlatmayı düşünüyorum. Thank you very much. Have a nice day. You watch yourself in YouTube. Yeah. Thank Thank you. you. Later I will subscribe your. Sorry. YouTube. Okay. Okay. Thank you brother. My friend. Abi çok tatlı, çok kibar insanlar. Sadece 55.000 vererek buraya kadar geldim konforlu bir şekilde. Böyle bir pazarın olduğu yerdeyiz. Buranın da ismi Hariyanto. Tam söylediğim şekilde yazılıyor. Böyle bir sürü deniz mahsulü yiyebileceğiniz pazar var. Karidesler, kalamarlar, ıstakozlar ne bulursak ondan yiyeceğiz şimdi. Buradaki sistemde buradan balıklarınızı alıyorsunuz ama çok kötü kokuyor. Oo. Ben hatırı sayılır balık pazarı gördüm. Ama bu kokuyu başka... Aradığınız her şey var. Karidesler, kalamarlar. Burada bölgeye ait çok güzel balıklar, ıstakozlar. Tabii pazarlık yapmak gerekiyor. Bizim burada birazdan almaya başladıkça pazarlık yapacağız ama her şey taptaze görünüyor. Koku hariç gayet iyi. Şu ıstakozlara bak. Bunlar rainbow lobster diyorlar. Şuna bak mesela. Brother, how much is the kilo? Brother, 400, brother. İndir ya. Yeah. Discount. How many? I will buy 2 kilo if you make a discount. 390, okay. 300. For 1 kilo, this one 350, okay. 350. 350. Oh, me. I'm making video. Yeah. Video tag. Abi çok uygun mesela yani 300-600 liraya falan bir kilo ıstakoz satıyor. Evet. Direkt Bu Tayland'da 2-3 bindi. buradakiler gayet uygun. Arada çok fark var. Pazar çok zengin. Ürünler çok taze. Koku. Yani hafızamı kaybettim şu an. Bakın burada kimler var? Merhaba efendim. Güney Amerika'dan sonra Bali'nin kahramanları Çağatay Özdemir ve Hilal, senin soy ismin Merhaba. neydi ya? Hilal Kılıç. Ya biraz senden duyalım diye dedim be. Hilal Kılıç. Hilal Vay Kılıç. be. Onlar da Afrika'dan döndüler. Burada Bali'de yaşıyorlar. 2 sene önce Latin Amerika'da da beraber gezmiştik Çağatay'la. 2 sene oldu mu ya? Tabii canım. O sonra bir karar aldı. Evet. Fark et. O bir karar aldı ve bastı geldi buralara. O da artık burada yaşıyor ve turlar düzenliyor. Çağatay'ın da Instagram'ından ulaşırsınız zaten. Bilmeyen yoktur. Eyvallah. Çağatay teşekkür Özdemir'i. ederim. Ama biz seninle ilk Amerika'da tanıştık. Onu unuttun. Work Yıllar and Travel'da. Ya 14 sene önce O kadar oldu mu? oldu. 2010 yılında ikimiz de ilk defa yurt dışına çıkmıştık. Ben geçen neyi düşündüm biliyor musun? Sezer'le onu konuştuk hatta. Aha. 5 sene sonra ben 40 yaşındayım. Hadi ya. 5 sene var daha canım. Kanka ne bileyim 40'ı duymak Ben- bile şey geliyor. Ben de 33 yaşındayım yani. Ya yani çok hızlı geçmiş zaman ama en azından dolu yaşadığımızı düşünüyoruz. Aynen. Çok şükür. O yüzden Bali'ye gelirseniz Çağatay'a da ulaşın. Onlar artık buranın üstadı oldu. Yani böyle geldiğinizde hem yerel hayatı hem daha dolu bir şekilde yaşayarak gezersiniz. Artık bir şey yiyelim hadi. Evet. Hadi balıklara. Balık yiyelim. Muhtarla buluştuk. Aytay'la. Calamari berapa sih? Ini 110. Ne diye?
Burada bir de Adam- selamünaleyküm diye giriyorsun değil mi sen? Adam biliyor işi. Müslümanlar çünkü hepsi. Kaç kilo karides alalım? Kankam biz 8-9 5 kişi kilo varız. alalım. 5 kilo. Sen anlarsın işte. Alalım, hatta en son bölüşelim şeyi. Ay, ya Değil direkt mi? bölüşelim, hiç uğraşmaya gerek yok. Kaç para diyor? How much is that? Çok küçük ama bu ya hayta. Küçükler daha lezzetli. Tabii. Büyük olmuş, kuru oluyor buranın abi. 110 ne yapıyor? Yani 7 dolara falan kilosu. Baby Octopus kesin alalım. Pazarda çok enteresan da pek tabii ki balıklar var. Ama şuna bakın abi, bu bir sübye. Yani gördüğüm hayatımdaki en büyük sübye olabilir. Hemen yanında da şunlar palamut, bizde de var aynısı zaten. Küçücük kalamarlar var bakın. Tam baby kalamar. Burada sardalya var. Burada bu ismini unuttum. Şunlar istavrit. Şurada küçük palamutlardan var. Ama yavaş yavaş zaten çoğu yer toplanmaya başlamış. Biz de böyle bayağı bir balığı aldık. Buradaki restoranda yaptıracağız şimdi. Oğlum 3 dolar lan kilosu, para değil. Aa, şunlar da sübyeler. Şu ana kadar gördüğüm en ucuz kalamar. Abi şuradan aldık şimdi balıkları. Buradaki restoranlarda pişiriyorlar. Rastgele birisine girmeyeceğiz. Haytaların sürekli gittiği bir yer varmış. İnşallah güzel pişirirler ya. Ne diyorsunuz? Ha? İyi mi? Ama burası güzel pişiriyor dedi Hayta. Aç kalmayalım da. Şu mu? Oğlum Hayta bir yere yemeğine güzel dediyse Diyorsun. güzeldir yani. Ne yaptık? teslim Kaç edelim. kilo aldık? 25 kilo falan aldık. Kaç kişiye? 9 kişi. Allah razı olsun. Abim mangalı yakmış. Tabii direkt Of, hazır. İçerisi de fena sıcak. Yanıyor. Şimdi bu mekanlarda genelde bütün deniz mahsullerini soslu yaparlar ve ben çok sevmem ama Hayta Balinese sosun güzel olduğunu söylüyor. Balinese sos muydu adı? Ne var abi içinde onun? Bu bizim domates sosu gibi bir şey. Hı Bir de hı. garlic sos var sarımsaklı. Mükemmeldi, çok lezzetli. Normalde soslar çok kötü oluyor ya, bir ürünü mahvediyor, o yüzden. Evet ama işte burası mükemmel. Tam adresim. Tabii doğru yerdeyiz. Raci Usta. Naci Usta. Paylaştım grupta resmini. Ölmemiş, yaşıyor hala. Reisim ya. Mangalı da körük dedi. Oh hadi let's start. Naci Reis. Vallahi var ya 20 kilo balık söyledik. Şurada ıstakoz var. Şurada ahtapot, baby kalamarlar. Hacı Baba, Çok iyi görünüyor. mal ceviz. Kokusu da güzel ha. Çok güzel koktu be. Artık yemeklerimiz pişti. Bu bir part. Bir önceden yapıldı, şimdi içeride tabaklanıyor. Böyle herkes masaya oturdu. Yemeğimizi yiyeceğiz. Hayta yok. Abi şöyle çok güzel ahtapot ve kalamar almıştık bakın. İlk defa alıyorum. Hemen nasıl Harika ya. geçtiği habersiz. Resmen ağzımda patlıyor. Poz ver abi. Kanka poz. Canlı müziğim de başladı. Yemekten sonra yürüyüşe gittik. Şu kafenin olduğu yerlere geldik. Burası da artık lokalleşti ama bizim gittiğimiz yerdeki lezzet daha iyiymiş. Hayta öyle demişti. Çok da memnun kalmıştık. Yemek çok lezzetliydi ve kişi başı sadece 2-3 dolar verdik pişirmek için, o kadar hizmet için hiçbir şeydi. Hayır 60. 10 dolar. 600 Pişirme falan her şey dahil 10 dolar. Hayır 40 dolar verdik. O kadar içecek içki dahil. 4 dolardı. Kişi başı. Evet. Beraber ödedik. Bana bilerek 10 mu dedi? Acaba Evet, bilerek benden fazla almak istedim. sana katakülle yapmıştır. Ve ben çok beğendim ya. Nasıldı sence? Çok iyiydi, çok lezzetliydi. Sosları falan ağızda dağılıyordu yani öyle acılısı böyle. Hizmet de iyiydi. Adam iyi de pişirmişti. Aklınızda bulunsun. Bedavaya vallahi. yemek yedik ya. Ya Bulamazdık. son zamanlarda yediğimiz en ucuz yemek. şeydi. En ucuz yemek olabilir. Şimdi burada gün batımını izleyeceğiz. Yine buralarda da yerel halkın takıldığı restoranlar var. Balığınızı alıp pişirebiliyorsunuz ama tabii beklentileri çok yüksek tutmamak lazım buralarda. Cube. Tam lokal. Şeyde gibi de var ya, abi lokal bir yere gidiyoruz. Tam savaş. Aa, hiç yabancı yok gördüğünüz üzere. Vay.
Hemen havalimanının yanındayız zaten. Güzel. Burası gün batımı izleme için gelinden daha çok yerel insanların tercih ettiği bir yermiş. Hemen havalimanı da sağ tarafta. Şurasını görüyorsunuz. Uluwatu bölgesi. Yeşil olan bölge böyle daha tepelerin üstünde kurulu. Ben size onu sonraki bölümde anlatacağım. Onun hemen batı tarafına baktığınız zaman da gün batımından da anlayacağınız üzere konumumuzu tahmin edebilirsiniz. Herkes şaşkınlıktan öldü. 10 dolar 10. Sadece 10 dolar arkadaşlar. Kişi başı. Yiyemedik bıraktık. Harita hesaplama yaptı şimdi kişi başı düşene. Vallahi para değil. 1 milyon ya. balık 17 kilo aldık. O yüzden deniz mahsulüne doyacaksanız Bali'ye gelin, bu adamları bulun. Sizi doyururlar. Böyle Şimdi mekanlarda saçma burası oluyor. tam lokal demiştik. Bir bira 2 dolar, kahve 1.2. Abi şunu Fethiye'de help çekit 10 dolar ödersin. Yani evet. Ama yani şimdi Help'in de yeri ayrı, o manzara, o doğa. Şaka yapıyorum. Help'i de severiz, gideriz sürekli. Buradan herkese selamlar Fethiye'deki, ama gerçekten tam bizden başka turist de yok. Şöyle bir gösterelim. Hello. Bir tek biz YouTuber'lar var. Böyle takılıyoruz, güneşin batışını izliyoruz. Sezer tanıtımını yaptık yeni ya. sezon abi. Bu yeni sezon mu? Her seferinde tanıtımını yapmadım da kızıyor. Yallah yapmıyorum öyle. Üzerindeki her şey Sezer Collection arkadaşlar. Normalde sarı tişörtüm vardı ama çıkarmak zorunda kaldım. Yeter artık. Beleşe geldi çünkü, bu para vermedi. Sarı tişörtü ya. Bir daha giymeyeceksin değil mi? Söz ver seyircilere. Söz tamam. Çok rahat. Gerçekten de fiyatları da çok uygun. Zaten daha önceden söylemiştim. Para verse böyle reklamını yapmam abi. Dostlar, bir gezinin daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde size o çok beğendim dediğim Uluwatu bölgesini göstereceğim. Özellikle harika oteller, beachler, tesisler, o doğa, deniz göreceğiz. O yüzden sonraki bölümde bütün detayları yine böyle kapsamlı bir şekilde anlatırım. Bali'ye işte bu yüzden birçok arkadaşımız gelip burada yaşamaya karar veriyor ve umarım sizler de buraya geldiğinizde en azından bu videolar size de rehber olur. Yine söylediğim gibi açıklamada bildiğim her şeyi yazılı olarak da aktarmaya çalışacağım. Oradan da bakmadan asla plan yapmayın. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümde görüşürüz.